Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok şık bir yazlık elbise modeli çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Benim örmem toplamda 2-2,5 günümü aldı diyebilirim. Sizlerin de eli hızlıysa 2-3 günde elinizde hazır edebileceğiniz muhteşem bir yazlık elbise. Şöyle hemen detaylarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten muhteşem oldu. Belinize ve kalçanıza oturan bir elbise. Hani kum saati denilen elbiseler var ya, işte o elbiselerden ördük sizlerle birlikte. Hem belinizi kavruyor hem de kalçanızı kavrayan bir model. Kuplarını arkadaşlar ben çok küçük çalışmadım ve çok bombeli de çalışmadım. Düz çalıştım. Bakar mısınız şu şekilde ki her beden göğüs bunu taktığında rahatlıkla düzgün bir şekilde bluz görünümünde olsun ve rahat kullanım amaçlı bunu yaptım. Ama sizler dilediğiniz kulp çalışmasını yapıp benim gösterdiğim gibi aşağıya doğru inebilirsiniz. Hemen sırt bölümünü göstermek istiyorum. Bir kuşak ekledim arkadaşlar. Bunun da zaten tek tek anlatımını yaptım. Ve şöyle etek bölümünü tekrar göstermek istiyorum. Hemen iplerimden ve tığımdan sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben kup bölümü, bel bölümü 2,50 milimlik tığ ile çalıştım. Ama arttırma bölümlerine ve devamına gelince 3 milimlik tığ kullandım. Hemen iplerimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ipim benim Alize Cotton Gold ama sizler istediğiniz tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Tüm ipleri rahatlıkla kaldırabilecek güzel bir elbise diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Kaç beden diye soracak olursanız arkadaşlar 34 bedene biraz büyük gelebilir ama 36 36 bedenden 40 bedene kadar rahatlıkla olacaktır. Videonun sonunda sizlere ölçülerini tek tek vereceğim. Şu anda yanımda mezur olmadığı için veremiyorum. Ama dediğim gibi 3 günde rahatlıkla örebileceğiniz çok çok şık bir elbise. Aslında böyle bir model hiç aklımda yoktu. Instagram hesabımda da yayınladım. İlk bu masaya oturduğumda ben aslında pullu bikini üstü çalışmayı düşünüyordum. Ama ördükçe şöyle güzel kuplar çıktı ortaya. Dedim ki bunu neden elbiseye çevirmeyeyim ben dedim. Ve şuraya şunu ekleyelim, şurası şöyle olsun, burası böyle olsun derken inanılmaz güzel ve çok şık bir elbise çıktı ortaya. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum arkadaşlar. Ne kadar ip gitti hemen ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar krem ipimden yarım yumaktan çok az gitti. Gri ipimden yarım yumaktan çok az gitti. Siyah ipimden 3 yumaktan bu kadar kaldı. Yani 3. yumağın yarısına gelmedim. Birazını kullandım ve bıraktım. Yani toplamda bir 2 3 4 tane yumak elinizde olduğunuzda rahatlıkla bir tane şöyle düz üstü bir elbise rahatlıkla örebilirsiniz diyorum. Eğer videomu beğendiyseniz seyrettikten sonra tabii ki beğeni tuşuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Tabii ki heybeler de bu ara çok önemli. Videomu heybelerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, önceki siyah iple başlıyorum. Önce ipime bir düğüm attım. Daha sonra 22 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tane zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden tırnağımla tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Tırnağımla tuttuğum zincire battım. İkili trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber 2 tane oldu. Ve yan yana tüm zincirlere batarak ikili trabzan yapıyorum. Toplamda sıra sonunda 23 tane
ikili trabzanım olması gerekiyor. Bu şekilde tek tek zincirlere batıp son zincire kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna gelmek üzereyim. 22 tane ikili trabzanım var. Son zincire batınca 23 tane olacak. Ama son zincire toplamda 5 tane yapacağım. Aynı zincirin içine 5 tane yapacağım. Birincisini yaptım. 2 3 4 aynı yere batıyorum. Aynı yere batıyorum. 5. Yani şöyle kafanızı karıştırmadan 22 tane ikili trabzan, 23. zincire ise 5 tane ikili trabzan yaptık. Daha sonra geriye dönüyorum ve her bir trabzan tepesine veya zincirin diğer tarafındaki uca diyelim, tek tek batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Yine burada eğer saymak isterseniz 5 tane ikili trabzan haricinde 22 tane ikili trabzanım olacak. Bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Şöyle makasımı da aldım, ipimi keseceğim. Son trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bunu tek renkte yapabilirsiniz. Tek renk yaptığınızda git gel yöntemiyle öreceksiniz. İp kesmenize gerek yok. Şimdi krem ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Yine ön yüzünü çeviriyorum ve ilk trabzan tepesine şöyle battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bakın, sık iğnenin bir tek teline batıp yine bir sık iğne yaparak bakın buraya bir tane trabzan yapmış oldum. Artık ipimi arkada yürüteceğim ve tek tek trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapacağım. Bunu nereye kadar yapacağım? 5 tane ikili trabzan yaptığımız tepe noktamız var. Burada hep arttırma yapacağız. Her sırada tam 1, 2, 3. yani yaptığımız 5 tane trabzanın üçüncüsüne 5 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi ben tek tek batıyorum. Şu 5 tane ikili trabzanın 1, 2, üçüncüsüne gelene kadar devam edip daha sonra orayı da göstermek istiyorum. Evet, bakın. Şurada 5 tanem var. Şöyle 1, 2 tanesine tek battım. Üçüncüye geldim. Üçüncüye 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1, aynı yere 2, aynı yere 3, aynı trabzan tepesine 4, aynı trabzan tepesine 5 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra tek tek trabzanların tepesine batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sadece şu tepede bir arttırma yapıyorum. Geri kalan diğer yerler hep aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tek tek batıp daha sonra krem rengi bir sıra örmeyi düşünüyorum. O yüzden ipi keseceğim bittikten sonra ve daha sonra burada olacağım. Evet arkadaşlar, krem renkli bir sıra örüp ipimi kestim. Şimdi gri rengimi alıyorum. Yine ipime bir düğüm attım. Yine ön yüzünden başlıyorum. İpimi sabitledim. Bir zincir. Hemen sık iğne dibindeki tek ilmeğe batıp bir sık iğne daha yapıyorum. İlk trabzanımı yapmış oldum. Yine 5 zincirlik bölüme gelene kadar her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arkada artık ilmeklerimi de yürütmeyi unutmuyorum. Bu şekilde 5 ikili trabzan olan yere gelene kadar devam edelim. 5 zincirlik bölüme geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 tanesine birer tane yaptım. Üçüncüsüne 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı yere battım. 2, aynı yere battım. 3,
aynı yere battım 4, aynı trabzan tepesine battım, 5. ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra sıra sonuna kadar her bir trabzan tepesine birer tane. Evet arkadaşlar, şöyle sıramın sonuna geldim. Bu sıradan 2 renk yapacağım için, 2 sıra yapacağım için bir zincir çektim, çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibindeki ilmekten aldım. Bir sık iğne daha yaptım. Daha sonra yine sıramı devam ettireceğim. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan yapacağım. Tam şu ortaya geldiğimizde bu 5 tane olan ikili trabzanın üçüncüsüne 5 tane öreceğim. Şöyle göstermek istiyorum ve daha önceden ördüğümü göstermek istiyorum. Bakın toplamda şöyle griden 2 sıra, siyahtan daha sonra 2 sıra, kremden tekrar 1 sıra ve griden 2 sıra olarak bitirdim. Daha sonra da şöyle bir grup halinde bir sıra siyahla ördüm. Şunu örmeyin. Şunu nasıl, en son sıra nasıl örülecek onu göstermek istiyorum. Birazcık büyük ördüm arkadaşlar. Böyle her beden giyebilsin istiyorum. Yani küçük göğüslüler de bunu şöyle giydiğinde rahat olsun. Büyük göğüslüler de giydiğinde rahat olsun. Bu ölçüler tamamen size bağlı. İster daha büyük, ister daha küçük örebilirsiniz. Şöyle ben şunu şöyle bir yatırayım. Tam bir ölçü vermek istiyorum. Yani bittiğinde bakın en son siyah sırasını saymıyorum. Şöyle 18 santim örmüşüm arkadaşlar. Enini. Şöyle boyunu tam uç kısımdan ölçelim. Şöyle 19 santim. Şöyle evet. 19 santim tam. Dediğim gibi bu tamamen size göre ölçerek yapabilirsiniz. Ben yine bunun aynısı gibi şöyle tekrar renkleri göstermek istiyorum. Hangi renkleri ne kadar çalıştım. Gri 2, siyah 2, krem 1. En son griden yine 2 sıra örüp döneceğim. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı bitirdim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüş oldum. Bu renk sıralamasını siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle içe doğru bakın, bunları yürüterek ördüğümüz için tekrardan saklamamıza gerek yok. Diğerlerini de ben önceden kesmiştim. Şöyle sakladığınız ipleri de kestiğinizde gördüğünüz gibi hiç ip kalıntısı yok. Şunu da şöyle kesmişim. Çok da şey kesmek istemiyorum dipten. Evet. Durum bu şekilde. Gerçekten ben çok beğendim. Ben gri ve siyahı çok seviyorum. Herhalde ondan çok hoşuma gitti. Bakın şimdi bu çalışmayı yapacağız. Daha önce ördüğümüz elbisenin hemen hemen aynı versiyonu. Şöyle bakın, ilk trabzan ve ikinci trabzanın tam ortasından da şöyle tutturacağız şurayı. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle siyah ipimi aldım. İpime bir düğüm attım. Ve bakın. Şöyle ilk trabzandan battım. Az önce gösterdiğim gibi buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın bu bölümde de birleştirebiliriz. Şöyle dönüp sonda da birleştirebiliriz. Ben başlangıçta birleştirmek istiyorum. Evet. Bakın ilk trabzanı, buradaki ilk trabzana batıyorum. Şöyle içinden geçirdim. Daha sonra tığın başını doluyorum. 1 trabzanları sayıyorum. 1 2 3. trabzan boşluğuna battım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen bakın önümdeki üçlü trabzanım var şurada. Hemen onun boşluğundan geçireceğim. Şu şekilde. Bir zincir çekip hemen 1 2 üçüncüye battım.
Diğerini de böyle birleştirme yapmadan aynı böyle gösterdiğim gibi tamamen örüyoruz. Tığın başını doladım. Arada zincir yok. Sadece birleştirirken zincir çektim. 1, 2, 3. 3'ün boşluğuna battım. 3 tane ikili trabzan. Şimdi hemen birleştirdiğim yeri göstermek istiyorum. Bakın. Bu bölümü birleştirdik. Bu bölümü eğer çok açık gelirse daha sonra siyah bir iple dikersiniz. Ama çok da birleşik olunca çok hoş durmuyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Şöyle benim için ideal ama mankenin üzerine giydireceğim. Eğer çok açıksa iğneyle bir iki trabzanını birleştirebilirim. Evet, tığın başını doladım. 1, 2, 3. trabzanın boşluğunu 3 tane ikili trabzan. Nereye kadar? Tam tepe noktasına gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın tepe noktasına kadar bu şekilde geldim. Ben de 1, 2, 3 tam 1, 2 evet. Şöyle bu dışarıdaki trabzanmış. 1, 2, 3 ve 4. Tam ortaya denk geliyor benimki. Ama eğer sizde 2 tane kalır, 3 tane kalır. O hiç önemli değil. 2 tane de atlayabilirsiniz. 3 tane de atlayabilirsiniz. Ben tığın başını doladım. 1, 2, 3.'ye battım. Tam bakın 5 tane trabzanın üçüncüsüne yine denk getiriyorum bunu. Öyle söyleyeyim. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra tığın başını doladım. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3.'nün boşluğuna battım. 3 tane ikili trabzan. Sadece bu tepe noktada bir değişikliğimiz var. Yani 5 tane yapıyoruz. Diğer taraflar sıra sonuna kadar hep aynı ilerleyecek. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın 3 tane kaldı. Dediğim gibi kalmayabilir. Hiç önemli değil. 2 kalır, 4 kalır. Siz yine de bu şekilde son trabzana batın. İkili trabzanla bu sırayı bitirin. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın birleştirmemizi yaptık. Kenar bölümlerimizi çalıştık. Şimdi artık bel bölümüne geçebiliriz. Burada ipimi koparmıyorum. Şöyle 10 santim kadar bir zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincir çektim. Bunu bir ölçelim bakalım. 10 santim ise okeydir. Şöyle 8 santim geldi. 21, 22, 23, 24, 25. Şimdi ölçeceğim. Zincir olarak biraz 10 santimi geçmesi lazımdı. Şöyle 10 santim oldu. Evet. 25, 26, 27 zincir çekmiş oldum. En son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. İkili trabzan yaparak şuraya küçük bir yuva yapıyorum. Buradan kuşağımızı geçireceğiz. Şimdi burada artık tek tek zincirlere batarak ikili trabzan yapıyorum. Siyah olduğu için pek görünmeyebilir. Ama zincirlere batıp ikili trabzan yapıyoruz. Tek tek batalım. Şuraya gelene kadar şuraları da göstermek istiyorum. Evet, şöyle tüm zinciri ikili trabzanlarımı yaptım. Son zincire de yapıyorum. Şöyle kap bölümüne geliyorum. Bakın. Hemen trabzanın şu tepesine batıyorum. Yan duran trabzanı. Şöyle kendi ayarınızda yapabilirsiniz. Trabzanların tam ortalarına batıyorum. Şöyle griye gelelim. Oradan daha net görünecek. Bakın şöyle trabzanların ortalarına batıyorum. O ayrımı kendiniz yapın arkadaşlar. Hani çok gevşek oluyorsa daha az aralık bırakın. Eğer geriliyorsa sık sık örün. Ben şöyle bakın
Bir şu ortaya, şurada bir delik var. Oraya batıyorum. Bir de trabzan tam ortasına batıyorum. Şimdi kremde de göstereceğim. Bakın şurada bir delik var. Oraya battım. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi trabzan. Trabzanın tam ortasına batıyorum. İkili trabzan. Bakın delik bölüme geldim. Deliğe battım. Trabzan ortasına geldim. Trabzan ortasına battım. Buralarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle. Şuraya da bir sıkıştıralım. Evet. Şöyle buralarda da aynı şekilde. Daha sonra buraya gelene kadar devam edelim. Daha sonra burada da zincir çekip devam edeceğim. Daha sonra geri döneceğim. Şimdi buraya gelene kadar devam edip hemen dönüyorum ben. Evet arkadaşlar, bakın sıranın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle geçtim. Sıranın sonunda şu ilmeği uzatıyorum. Bakın ikinci yumağımı aldım. İpi hiç koparmadım. İkinci yumağımla şöyle hiç bu ikili trabzanla oynamıyorum. Şurada zincir çekip bağlamıştık ya. O zincirin dibine batıyorum. Şu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde 27 tane zincir çekeceğim. 27 tane zincirimi çektim. İpimi kesiyorum burada. Buraya da zincir çekmiş olduk. Tığımı alıyorum. Ve bu zincirin üzerine şöyle alttan ilmeği de saklayarak trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Zincir boyunca arkadaşlar. Şöyle zincirin içine batıyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. Son 2 zincir kalasıya kadar ördüm. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci zincire, yani son zincire battım. İkili trabzan yaptım. Buraya da bir kutucuk yapmış olduk. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bir sıra şuralar düzgün ilerlesin diye ikili trabzan yaptım. Şimdi burada yaptığımız gibi yine trabzanların aralarına batacağız. Şimdi burada 3 tane zincirim var. 1, 2, 3. Hemen burada yine kutucuğumu yapıyorum. Şöyle kutucuk tepesine battım. Kutucuğumu yaptım. Şimdi burada tığın başını doladım. Bakın. 1, 2, 3. trabzan boşluğuna battım. Trabzan boşluğuna 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Yine siyah renkle devam edeceğim. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. Trabzan boşluğuna, 3. trabzan boşluğuna 3 tane ikili trabzan. Sıra boyunca bu şekilde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum 3 tane. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Şurada da bağcık kutucuklarımız olacak. Evet. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 3 tane kaldı. Burada 3 tane kalmadı aslında. Bakın birine 4.'ünün arasına battım. Fazla geldi çünkü. O yüzden tığın başını doluyorum. Bakın 3.'ünün tepe noktasına battım. İkili trabzanımı yaptım. Şöyle burada bir zincir çekelim. Pardon. Kutucuk yeri zannettim. Burada ikili trabzanımızı yaptık. Bu sırayı bitirdik. Bir zincir çektim. Daha sonra bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincire battım. Buraya da minik kutucuğumu yapmış oldum. İpimi kesiyorum. Şimdi diğer renklerime göre ayarlayacağım. Çünkü elimde başka renklerden yok. Yani şu kremle gri bu kadar var. Aralara böyle biraz ekleyeceğim. Geneli siyah olacak.
şöyle hemen yine buradan başlayacağım ve bir sıra krem öreceğim. Yani buraya yakın sıralamada yapmak istiyorum. Şöyle hemen kremi aldım. Bir düğüm attım. Kutucuklarımızı unutmuyoruz. Bakın hemen ilk trabzan tepesine battım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen önümdeki ilk trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi bakın 3 tane burada hemen 3 tane trabzan yaptıktan sonra karşıya gelip battık ya. Şimdi burada bu boşluğun içine batarak başlayacağım. Hemen bakın şurada boşluk var. Hemen o boşluğun içine şöyle şu trabzanı da trabzan sayacağım. 3 tane yapmış oldum. Bakın. Şu trabzanı da saydım 3 tane. Şimdiden sonrası kolay artık. Boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın yine boşluğa geldim. Şurada zincir boşluğum var. Hemen oraya 1, 2, 3. tepe boşluğuna bir zincir çekiyorum ve burada kutucuğumu yapıyorum. Bakın şu şekilde olacak. Yani şu bölüme bir kutucuk gelecek, zincir boşluğu, bir üçlü grup. Şimdi bir üstte yine zincir grubu yapacağız. Şimdi bir zincir çektim, ipimi kesiyorum ve griye geçiyorum bu bölümde. Hemen sıranın başına gelelim. Şöyle sıranın başına geldim. İpime bir düğüm atıyorum. Ve bakın. Şimdi yine bu başlangıçtan başlayacağım. Zincirden yine kutucuk yapacağız çünkü. 1, 2, 3, 4. Şöyle net görünsün. Hemen bakın buradaki ilk trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Kutucuğumu yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra tığın başını doluyorum. Bakın burada üçlü grup olduğu için hemen karşıya geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın burada bir zincir boşluğum oldu. Yani bir üste çıktığımda kutucuğumu yapıp hemen burayı da üçlü grubumla dolduracağım. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde ben yine renklerimi sıralamayı düşünüyorum. Dediğim gibi elimde krem ve gri çok az var. Yetirebildiğim kadar yettirip devamını siyahla öreceğim. Şimdi bel boşluğu boyunca kalçaya gelene kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Mankenin üzerine deneyip daha sonra neresi kalçaya geliyor, arttırmayı nerede yapacağız, orada duracağım. Ben şimdi istediğim yani yeterli bölüme kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bel bölümünü yeterince ördüm. Hemen mezurumu alıyorum. Şöyle bir ölçelim. Ben mankenin üzerinde ölçtüğüm için ölçmeden bırakıyorum ama şöyle son bittiğim yerden şöyle bakarsam 16 santim örmüşüm. Şimdi bunu nasıl belirleyeceğiz derseniz arkadaşlar, üzerinize giyin. Şöyle bel bölgesini tamamen kapatacak. Tam kalça tarafına geldiğimizde arttırmalar yapacağız. İşte benim için, yani benim şu anda mankeni giydirdiğimde o bel kavisine yeterli geliyor. Kalça bölümüne geçtiğimizde, yani kalça bölümüne kadar geldim. Hemen şöyle arkasını çevireceğim. Şöyle bir boydan bir boya da ölçü vermek istiyorum. Bakın tam şu kuşak diyelim buna. Bu kuşak 67 santim arkadaşlar. 67 santim. Bunu
kendi belinize uygun şuradan başladığınızda ayarlayabilirsiniz. İlla benim ölçülerimde yapmak zorunda değilsiniz. Herkesin ölçüsü kendine göre. Şimdi ben bunu daha önceden mankene giydirdim. Şöyle tuttum. 15 zincir tamam oluyor. Üzerinize giyin. Sonra zinciri çekin. Şöyle birleştirin. Okeyse okeydir. Ben 15 zincir çekiyorum. Bakın ipimi koparmadım. Şöyle sıramı da saymak istiyorum. Kaç sıra? İlk sırayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra örmüşüm. Şimdi 15 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen buradaki ilk trabzana şöyle batıyorum. Bakın ilk trabzana battım. Kaydırma yaptım. Artık burayı ben kapatmış oldum arkadaşlar. Şöyle birazcık geniş yaptım. İyice üstümüze yapışmasın diye. Onu kendiniz ayarlarsınız. Hemen şunu çektiğim zincirin ölçüsünü de verebilirsem. Hemen şöyle baktığımda toplamda 7 santim zincir çekmişim. Şimdi tığ değiştireceğim burada arkadaşlar. Etek bölümünü biraz daha bol ve yumuşak olmasını istiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın. Şöyle direkt atlıyorum buraya. Artık kutucuklarla işim olmadığı için hemen atladım burada. Ve kutucuklara şöyle üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bölümde hemen arttırmaya başlayacağım. Arttırmaları şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şuralara ayraç takacağım. Şöyle ayraç kutumu bir bulayım. Bakın ayraçları nereye takıyorum biliyor musunuz? Bakın kapların bittiği yer. Şöyle bakın. Şöyle şurası. Şöyle net görünüyor mu? Tam bittiği yerden yani arka bölümüne doğru. Çok da yanlara doğru olsun istemiyorum. Yine aynı bakın. Kap bölümünün bittiği yer. Hemen arttırmalarımı burada yapacağım. Şimdi her bir boşluğa üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle de yapayım ki net görünsün. Her bir boşluğa üçer tane ikili trabzanımı yapıyorum ayraç koyduğum yere kadar. Evet arkadaşlar bakın ayracın olduğu yere geldim. Ayracımı çıkarmıyorum. Benim orası arttırma yerim olduğunu bilmem için hemen ayracın olduğu yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı bölüme bir tane daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani üçlü grup yapıyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi daha sonra diğer ayraç yerine kadar yine aynı şekilde her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Sadece arttırma yaptığımız yerde bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle diğer ayraç yerine kadar geliyoruz. Burada da az önce gösterdiğim işlemi yapıyoruz. Buraya kadar gelelim. Burada devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın zincir bölümüne geldim. Şöyle siyah olduğu için net görünmüyor mu diye endişe ediyorum. Bakın burada kutucuğum var. Burada en son boşluğa battım. Tığın başını doluyorum. Bakın buradaki en son trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincire geldim. Sayıyorum. 1 2 üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzan. 2 3
1, 2, üçüncüye batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, pardon, 2 ve 3. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle 1, 2, 3. Bakın burada şöyle 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Ama ben tığın başını doluyorum ve tam dördüncüye batıyorum. Yapacak bir şey yok. Bir tane fazla olacak. Aynı zincire 2 tane yapıyorum. Ve bakın ilk burada zincir çekmiştik ya. O zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve buraya da üçlü bir grup yapmış olduk. Buraya ne kadar oldu? Şöyle sadece ortada 3 tane olmuş oldu. Yanlara da birer tane ekledik. 5 tane grubum olmuş oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Artık bu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Yine boşluklara üçer tane ikili trabzan yapacağım. Bir sıra arttıracağım. Bir sıra arttırmayacağım arkadaşlar. Düzgün bir oval elde etmek adına. Şimdi ayraç taktığım yere gelene kadar devam edelim. Orada arttırma yapmayacağız. Sadece bakın burada bir zincirlik bölüme gelen yerde de orada da bir grup daha yapacağız. Şimdi oraya gelene kadar ben devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar bakın arttırma yaptığımız yere geldim. Hemen bir zincirlik bölüme batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Burada arttırma yapmıyorum. Bakın. Zaten bir altta arttırma yapmıştık. Burada arttırma yapmıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Her bir boşluğa, gördüğünüz her bir boşluğa birer tane, daha doğrusu 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani bir tane grup yapmış oluyoruz. Evet, bu şekilde ben yine sıra sonuna kadar gelmek istiyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Bakın ilk arttırmamız bu şekilde, bir sıra arttırma, bir sıra arttırma yok. Bir sıra arttırma, bir sıra arttırma yok. İstediğimiz kadar ilerleyeceğiz. Burası da gayet düzgün oldu. Ve arkadaşlar ben devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar bakın sıranın sonuna geldim. Buraları da her bir boşluğa birer tane ördüm. Bakın burada zincirle başlamıştık. Yani bu boşluktayız. Şu boşluktayız. Hemen o boşluğun içine 2 tane. Hemen zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve buraya da 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bunu şu şekilde başlangıcı da yapabiliriz. Şöyle bu boşluğa batıp sık iğne yaparız. 2 tane zincir, daha sonra boşluklara batmaya başlayabiliriz. Öyle daha düzgün olacak sanki. Evet. Şöyle her bir boşluğa üçer tane örüyorum. Ayrıca koyduğumuz yere gelene kadar devam edelim. Yine son bir kez arttırmayı göstermek istiyorum. Bakın. Evet. Bakın arttırma yaptığım yer şurası. Tam ortasında grubum olduğu için hemen bir arkadakine arttırmamı yapacağım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burada da bu sırada da arttırmamı yapmış oluyorum. Bakın. Daha sonra boşluklara batıyorum. 3'er tane ikili trabzan. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Şimdi tam arttırmaların tam ortasına gelemediğimiz için şöyle bir şey yapacağız. Bakın üstte tam ortadaydı, bir geriye battık. Daha sonra bu üstte arttırma yapmadan öreceğiz. Bir üste geçtiğimizde yine arttırma yapacağız ya. O zaman bir öndekine batacağız. Arttırmamızı yapacağız. Yani bir arttırmayı önden, bir arttırmayı arkadan ki o düzeni sağlayalım.
hep böyle geri geri gidersek yamuk bir şekilde arttırmış oluruz. O yüzden bir geri boşluğa batacağız. Bir ilerideki boşluğa, yani bir arttırmamda, bir sonraki arttırmamda bu sefer öne geçeceğim. Öndeki boşlukta arttırmamı yapacağım. Şimdi ben kaç sıra arttırma yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Önceki elbisemde olduğu gibi ben mankenime giydireceğim. Benim kalça bölümüm genişliği okeyse bırakacağım ve size kaç sıra arttırma yaptığımı söyleyeceğim. Sizler benimle aynı, mankenin üzerindekiyle aynı yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü hepimizin kalça boyutları farklı. Siz daha az sırada arttırma yaparsınız veya daha çok yapabilirsiniz. Onu üzerinizde de giyin, deneyin. Ne rahat geldi hemen kalçanıza giyin. Rahat geldi arttırmayı bırakın. Ama daha sıkıyor, daha arttırılması gerekiyor. Arttırmaya devam edin. Ama önemli olan buydu. Bir sıra arttırıyoruz, bir sıra arttırmıyoruz ve arttırmaları bir arka boşluğa, bir sonraki arttırmayı ön boşluğa yapıyoruz ki düzenli bir arttırma sağlayalım diyorum. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar, istediğim genişliğe gelene kadar arttırmalarımı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince arttırmalarımı yaptım. Gördüğünüz gibi bel kavisi oluştu. Kalça kısmı genişledi. Şöyle hemen arkadan da göstermek istiyorum. Bakın bu kadar bir kalça boşluğumuz var. Buraya da bağcık örüp burayı birleştireceğiz. Hemen şurayı göstermek istiyorum. Kaç sıra örmüşüm. Şimdi bakın şöyle net görünüyor mu? İlk arttırmamız burada. Bu sırada arttırma yapmadım. Arttırma yaptım, yapmadım, yaptım, yapmadım, yaptım, yapmadım. Gördüğünüz gibi önce şurada arttırma yaptım. Sonra bir geride, sonra bir ileride, geride, ileride bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra arttırma yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüş oldum arkadaşlar. Daha sonra bu elbiseyi isterseniz çok uzun, isterseniz diz altı, diz üstü uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Aslında ben uzun bir elbise olarak düşünmüştüm. Ama sanırım ipim yetmeyecek. Şu anda elimde bir tane siyah yumak kaldı. Bu bitmek üzere. O yüzden hani diz üstü veya diz altı boyu yapabilirim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sizler boyunu istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Ya da dediğim gibi benim gibi daha kısa elbise yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde artık hiç eksiltme, arttırma yapmıyoruz. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan, her boşluğa 3 tane ikili trabzan ilerliyoruz. Arada zincirimiz yok. Şu başlangıcı tekrar göstermek istiyorum. Eğer kaçıranlarınız olduysa, bakın arkadaşlar, zincir çekip başlıyoruz ya şurada. Bakın bir zincir var. Hemen şu önümdeki boşluğa 2 tane yapıyorum. Diğer trabzanın ilk tepesine batıyorum. Grubun ilk trabzanın tepesine. Şöyle bir kaydırıyorum. Bakın burası üçlü grup olmuş oluyor. Ve hemen ortasına batıp bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir ve boşlukları dolduruyorum. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan. Eksiltme, arttırma yok. İstediğiniz boya kadar yapabilirsiniz. Dönüşte yine buraya 2 tane ikili trabzan. İlk trabzana kaydırma yapıyoruz ve bu zincirle beraber üçlemiş oluyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Hemen şöyle, mankeni giydirmesi böyle zor oluyor. O yüzden hemen askısını da size göstermek istiyorum ki mankene takıp iyice ölçebileyim. Evet, hemen diğer ipimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Hemen diğer ipimi aldım. İpime bir düğüm attım. Ve bakın burada 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi burada 1, 2 tane trabzanın arasına batıyorum. Arasına battım ve zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bu şekilde 90 tane zincir çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 90 tane zincirimi çektim. Ama hepimizin 90 tane zinciri aynı olmayabilir. O yüzden şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Şöyle ne kadar? Evet, tam 50 santim çekmişim. Yeterli. 90 tane zincirden sonra hemen geriye dönüyorum. Her bir zincire batarak kaydırma yapıyorum. Tek tek zincirlere batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Battım, ilmek aldım, kaydırdım. Bu şekilde tüm zincirlere batıyorum arkadaşlar. Siyah olduğu için göremeyebilirsiniz ama burayı görmeseniz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Zincire batıp kaydırma yapıyorum. Battım, ilmek aldım, ilmeğin içinden kaydırdım. Evet, bu şekilde zincir boyunca kaydırma yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Askımı sonuna kadar kaydırma yöntemiyle tamamladım. Bakın burada 1 2 ikincinin arasına batıp zincir çekmiştik. Şimdi tekrar bu 5 tane trabzanı sayıyorum. 1 2, bu sefer üçüncünün arasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve daha sonra çok ince bir tığla şunları öncelikle bir bağlayayım. Evet, şöyle bağladıktan sonra bakın ince bir tığla şuralardan saklayacağım ve askımız hazır. Diğerini de aynı şekilde askısını yapacağım. Daha sonra mankenin üzerine giydirip bağlayıp boyunu ölçmesi daha kolay olacak benim için. O yüzden önceden askılarını yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer askıyı yapacağım. İpimi yettiğince boyunu uzatacağım ve daha sonra kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi elbisemi bitirdim. Şöyle ucuna da belindeki desenden ekledim. Aynı şekilde bir sıra krem, iki sıra gri şeklinde. Daha sonra da şöyle 1 2 3 4 5 sırada siyah ördüm. Şimdi arkadaşlar etek ucuna ben şöyle sık iğne yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Ama sık iğneyi ben çekerken videosunu aslında çektim. Ama maalesef video açık değilmiş ve çekmemiş. Ama ben diğer elbisede aynı yöntemi kullandım. Her bir trabzan tepesine batıyoruz, ilmek alıyoruz. Başından ilmek geçirip kapatıyoruz. Hemen o videoyu ben bu videonun altına link olarak ekleyeceğim. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle tersini göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir bağcık ördüm. Arkadaşlar ben 1 metre 20 santim uzunluğunda bir bağcık ördüm. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Askılarla aynı model zincir çekiyoruz. Geriye dönüp kaydırma yöntemiyle tüm zincirlere batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ben şimdi karşıdan çok hafif buhar tutup sonra kuşağını takıp hemen burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben hemen şöyle göstermek istiyorum elbisemin güzelliğini. Elbiseyi bitirdik. Şimdi ölçüleri vereceğim. Ölçüleri vermeden önce size minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, ben şöyle buharı tutup elimle düzelttim. Ama şuraları biraz çıkıntılı durdu. Sizde de muhakkak öyle duracaktır. Hemen şöyle yanına açıyorum. Bakın burada arttırmalar yaptık ya. Hemen bakın. Buharı tuttum, elimle düzelttim. Buharı tuttum, elimle düzelttim. Hemen şöyle çevirdiğimde bakın şu ovalle. Bakın kalça ovali benim için çok ideal. Evet, şimdi gelelim ne kadar örmüşüz. Şimdi şöyle bakın şuraya kadar biz belini ördük. Beli ne kadar örmüşüz? Şöyle ilk sıradan ölçüyorum. 13 santim.
Şurada arttırma bölümünden etek ucuna kadar ne kadar örmüşüz? 38 santim arkadaşlar. Bu uzunluk tamamen size bağlı. Ben bu şekilde uygun gördüm. Hemen kuplara gelelim. Kupların bir ucundan bir ucu 21 santim. Bir ucundan bir ucuna şöyle enini ölçmek istiyorum. Kenar siyahları saymıyorum. Şöyle 18 santim. Ve çektiğimiz zincir uzunluğunu da soranlar oluyor. Onu da burada veriyorum. 10 santim arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Ben gerçekten çok beğendim. Hatta üzerime de denedim. Maalesef video çekemeyeceğim veya fotoğraf çekemeyeceğim ama çok güzel, çok hoşuma gitti. Keşke böyle askılı şeyler giyebilsem de bununla bunu giyip gezebilsem diyorum. Çok özendim gerçekten. Renkleri de tam bana uygun. Ben griyi, kremi, siyahı çok seviyorum. Evet, yine fazla konuştum herhalde. Böyle çok güzel şeyler ortaya çıkınca herhalde çenem açılıyor arkadaşlar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.